Merhaba, ben Burçin. Bu videoyu eğer sonuna kadar izlerseniz ben buraya geldikten sonra yaşadığım o süreçteki kötü şeyleri yaşamanıza gerek kalmaz. Türkiye'de kadın olmanın zorlukları beni buraya taşınmaya iten sebeplerin en başında bu geliyordu. Açıkça anlatıyorum. Ben de geliyorum dedim ona. Vize işlemleri vesaire. Gerçekten inanın bana kalbimi bıraktım. Aşık oldum. İnsanlarına, özgürlüğüne, insanların güler yüzüne, ucuzluğa, rahatlığa ve vize sürecine de gireceğim. Çünkü tabii ki çok aksilikler oldu. Size şunu sormak istiyorum. Aslında korktuğum şey şuydu. Bunlar çok korkuttu beni. O zaman anladım ki tamam. En çok aldığım sorulardan biri neydi biliyor musunuz? Açık söylemek istiyorum. Ben Türkiye'deyken korkardım açıkçası. Yani çok enteresan. Aslında çok güzel şeyler de oluyor. Nasıl? Fena gitmiyor değil mi? Harika. Burçin'in yeni kanalını çok seveceksiniz. Burçin var ya, efsanenin ta kendisi olacak. Merhaba, ben Burçin. 4 ay önce Tayland'a taşındım. Size buraya geldiğimden beri yaşadıklarımı, zorlukları, güzellikleri ya da niye burayı tercih ettiğimi hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu eğer sonuna kadar izlerseniz ben buraya geldikten sonra yaşadığım o süreçteki kötü şeyleri size anlatmak ve tecrübe edinmenizi sağlamak isterim. Ve dolayısıyla sizin de aynı tecrübeleri yaşamanıza gerek kalmaz. Ondan dolayı size korkularımı anlatmak, duygularımı paylaşmak istiyorum. Ağlama krizlerimi ya da en mutlu anlarımı, her şeyimi paylaşmak istiyorum. Ki siz aynılarını yaşamak durumunda kalmayasınız. Öncelikle size kim olduğumdan bahsetmek istiyorum. İzmirliyim. 4 ay önce buraya taşındım. Pattaya'ya. Yani daha doğrusu Bangsaray'a. Burası Fatih arkadaşımın da onu tanıyorsunuz zaten çoğunuz. İzmir'de aile şirketimiz vardı. Orada ben de çalışıyordum. Onun dışında Karşıyaka'da, Mavişehir'de yaşıyordum. 4 ay önce Türkiye'de kendimi gerçekten çok klişe şeyler biliyorum ama Türkiye'de kadın olmanın zorlukları gerçekten özellikle ben arttıkça daha çok zor olduğuna inanıyorum. Ayrıca stresi hiç seven biri değilim. Çabuk heyecanlanan biriyim bir kere her şeyden önce. Çok çabuk strese giren biriyim ve stresli yaşamayı hiç sevmiyorum. Trafiği sevmiyorum. Korna seslerini, insanların kavgacı taraflarını da ne bileyim buna benzer şeyleri sevmiyorum. Zaten buraya geldikten sonra buradaki insanların zaten beni buraya taşınmaya iten sebeplerin en başında bu geliyordu. Açıkça anlatıyorum. Hiç öyle işte hayal kurdum falan. Yıllarca kurmuş olduğum gerçekten de bir hayalim Tayland'la ilgili yoktu. Her şey çok tesadüfi oldu gerçekten. Çünkü ve orada çok yakın bir arkadaşım beni aradı ve Tayland'a gideceğini söyledi. Ben de geliyorum dedim ona. Sonra araştırmaya başladım. İşte 3+3 bu 6 ay vize işlemleri vesaire. Buraya geldikten sonra gerçekten inanın bana ben buraya kalbimi bıraktım. Aşık oldum. Her şeyiyle insanlarına, özgürlüğüne, insanların güler yüzüne, ucuzluğa, buradaki yaşamdaki rahatlığa, kıyafetten tutun, ne bileyim bir yere giderken, eve giderken her şey, dışarı çıktığınız geldiğiniz saatler, marketlerin 24 saat açık olması, ucuzluğu vesaire bunların hepsini tek tek anlatacağım zaten. Her şeyini çok 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 beğendim. O yüzden burada kalmaya karar verdim ve vize sürecine de gireceğim. Çünkü her şey çok zor. Şükürler olsun. Tabii ki çok aksilikler oldu. Size şunu sormak istiyorum. Tayland'da en çok neyden korktuğumu tahmin edebiliyor musunuz? Dil değil, para değil. Aslında korktuğum şey şuydu. Yalnızlık. Burada yalnız olmak. Kahve içebileceğim birinin bile olmaması. Ne bileyim kahve içeceğin yeri bile bilmemek. Dil konuşamamak. Bunlar çok korkuttu beni. Yani zor şeyler zaten. Hiçbir tecrübesi olmayan bir insan için özellikle çok zor şeyler. Ama şunu söyleyebilirim. İlk 2 hafta zordu. Sonra bu zorluk çok başka bir korkuya, nasıl anlatabilirim? Çok başka bir korkuya dönüştü. Belli bir zaman sonra baktım ki buraya geldikten 2 hafta sonra benim korkularım vize alamamak, burada kalamamak, buradan ayrılmak zorunda kalmak bunlara dönüştü. O zaman anladım ki tamam. Oldu. Bu iş oldu. Ben artık oldum. Taylandlı oldum. Tayland'a geldiğimden beri en çok aldığım sorulardan biri neydi biliyor musunuz? Burçin, Tayland'da kadın olarak güvende misin? Yalnız başına. Açık söylemek istiyorum. Ben Türkiye'deyken ki İzmir gibi bir yerde, İzmir ve İstanbul gibi yerlerde yaşamış olmama rağmen gece 12'de dışarıda ya çok temkinli olmak zorunda hissederdim ya da korkardım açıkçası. Yani çünkü mesela Tayland'da geldiğimden beri saat kaç olursa olsun gece 1, 2, 3 burada işte 7-Eleven'lar var. Mesela oralara gidiyorum ya da işte yakında neresi varsa market, yemek yiyebileceğim yerler. Olduğum gibi üstümde short tişört. Mesela biz Fatih'le yakın oturuyoruz. Aramız yürüyerek 10-15 dakika bir mesafemiz var.
Gecenin ikisinde üçünde Fatih'e geliyorum tek başıma yürüyerek. Yani çok enteresan aslında, çok güzel şeyler de oluyor. Senin yayınına salça olmuyorum. Nasıl? Fena gitmiyor değil mi? Harika. Burçin'in yeni kanalını çok seveceksiniz. Burçin var ya, efsanenin ta kendisi olacak. İnşallah, bakalım, umuyorum. Pattaya'nın gece hayatı kenti imajı var. Ama Pattaya çevresinde her yer, her şey gece hayatından ibaret değil. Çok güzel yerler var. Tıpkı benim yaşadığım kasaba gibi. Burası bir balıkçı kasabası. Burayı nasıl buldun Burçin derseniz, Tayland'da ne kadar güvenli, ne kadar huzurlu, ne kadar dingin ya da ne kadar gece kulüplerinin yoğun olduğu, işte gece hayatının fazla uç noktalarda olduğu yerleri siz seçiyorsunuz. Ya da mesela benim gibi, işte ben burası bir balıkçı kasabası. Ben burada yaşamayı tercih ettim. İyi ki de öyle tercih etmişim. Ama tabii benim burada en büyük şansım benim güzel arkadaşım Fatih oldu. Çünkü Fatih de burada yaşadığı için Banksaray'da. Ben onun fikrini aldığımda, ki benim için onun fikri geldi bak. Belki beni hala bilmeyenler var. Evet, belki onu hala Ben bilmeyenler Fatih. var. Fatih Kunak. Ben onun sayesinde zaten buraya taşınma kararı aldım. Bu arada arkadaşlar, şuraya da arkadaşımın Fatih'in linkini bırakıyorum. Onu da takip ederseniz çok 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 sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Taylandlılar inanılmaz nazik insanlar ve çok yardımseverler. Hiçbir zaman burada kendimi tehdit altında hissetmedim. Hiçbir zaman tehlikede hissetmedim. Mesela taksi yolculuklarında bir kere taksiye binmeden önce ne kadar ödeyeceğiniz, gideceğiniz mesafeye göre zaten yazıyor. Yani Türkiye'deki gibi uzattı, yolu dolandırdı, şu bu falan, öyle bir hikaye zaten yok. Ayrıca bu uygulamaların hepsi yolculuk esnasında ses kaydı yapıyor. Yani herhangi bir şey başınıza geldiği zaman bu uygulamaları kullandığınız esnada direkt size müdahale ediliyor. Bu kadar güvenli ülkede bile böyle bir şey düşünmüşler. Ama yine de dikkat edilmesi gereken gerçekten önemli konular var. Bununla ilgili bir video yapacağım. Çünkü bu konuya hak ettiği kadar yer vermek istiyorum. Devam etmeden önce, bu video işinize yaradıysa, devam etmeyi düşünüyorsanız, içeriği beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız ve abone olup yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Siz yorum yaparken veya beğen tuşuna basarken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ama bana inanamayacağınız kadar faydası olacak. Çünkü ben yeni bir kanal açtım. Ve bunun iyi gitmesini istiyorum. O da sizin sayenizde olacak. Ve isteğim benim için çok önemli. Bu konuyu atlama gerçekten. Şimdi Fatih harcamalarla ilgili her şeyi anlatıyor. Hesap kitap her şeyi yapıyor. En ince ayrıntısına kadar veriyor. Ama ben bir de kadın olarak buradaki harcamaları size bir aktaracağım. Çünkü çok farklı. Bir erkekle bir kadının harcamaları gerçekten aynı değil. Türkiye'de de aynı olmadığı gibi burada da farklı. Havuzlu, klimalı, güvenlikli, temizlik dahil bir daireye ne kadar ödüyorum, ne kadara tuttum, bana ne kadara patladı. Türkiye'de olsaydım ne kadar öderdim? Bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Elektrik, su vesaire, bunların da hepsini anlatacağım. Mesela Türkiye'de herhangi bir alışverişe gittiğim zaman, mutfak alışverişinden bahsediyorum ya da genel bir ev alışverişinden. Türkiye'deyken buradakilerin yarısını alıp 2 katı para ödüyordum. Buraya geldikten sonra Türkiye'dekinin 2 katını alıyorum, yarısını ödüyorum. Saç, cilt bakımı, manikür, pedikür, bunlara girmiyorum bile zaten. Türkiye'de artık bunlar uçmuş durumda. Ama burada gerçekten gülüyorum ya, komik rakamlar artık. Mesela Türkiye'de yemek yemek dışarıda artık bir lüks. Çoğu kişi gidemiyor. Ama burada insanlar evlerinde yemek yapmıyorlar. Yok, öyle bir kültürleri yok. Çünkü dışarıda yemek yemek daha ucuz. Kimse evinde, bazı evlerde mutfak kültürü bile yok. Her bütçeye göre seçenek var. Her bütçeye göre istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. İşte şimdi o soruya geldik. Pişman mıyım? Size dürüst olacağım. Belki bu cevap sizi tatmin edemeyebilir. Ama pişman olduğum zamanlar oldu. Daha doğrusu pişmanlık değil ama duyduğum özlem zaman zaman beni çok üzdü, yıprattı, yalnız hissettirdi, ağlattı. Ama burada öyle bir, yani buraya öyle bir aşık oldum ki bunların hepsi bitti. Özledim demek daha doğru olur. Ama taşındığımda mı pişman oldum? Cık, hayır, kesinlikle hayır. Ya olmazsa sorusu bende de vardı. Ya olmazsa, ya beceremezsem, ya yapamazsam. Korkularım, alışkanlıklarım, pişman olur muyum? Ama sonra bir de düşündüm, ya olursa, ya bir de çok mutlu olursam, ya aradığım burada bulursam, denemek lazım değil mi? Pişman mıyım? Şu an için hayır. Ama bir yıl sonra ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama o videoyu da çekeceğim. Bugün paylaştığım her şeyi dürüstçe anlattım, anlatmaya çalıştım. Ne süslü bir yaşam sattım size, ne de gelin burası cennet dedim. Gerçeği söylemeye çalıştım. Güzelini de zorunu da. Eğer sizin de aklınızda bu düşünceler varsa, Tayland, yurt dışı, ben de yapabilir miyim diyorsanız
Hemen yoruma yazın. Gerçekten merak ettiğiniz şeyleri sorun. Her birine tek tek cevap vereceğim. Bir de şunu söyleyeyim. Fatih'in kanalına Tayland'da yaşam maliyetlerinin, fatura detaylarının ve erkek gözünden Pattaya'nın tam olarak anlatımı var. İkimizi birlikte takip ederseniz hem rakamları hem de hissi görürsünüz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya da aile turundayım. Aylık ne kadar ödüyorum? Nasıl bir yerde yaşıyorum? Ne eksik ne güzel? Hepsini göstereceğim. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Savadika. Olmadı mı?